Amerika'nın New Mexico eyaletinde Rio Rancho ile Albuquerque arasındaki kurak topraklarda 2018 yılının soğuk bir kış sabahı. Henüz gün yeni doğuyordu. Bir kadın işe giderken yol kenarında yanık kokusu hala havada asılı duran garip bir yığın fark etti. İlk bakışta bu sadece bir çöp yığını gibi görünüyordu. Ancak içini kemiren his onu birkaç saat sonra tekrar aynı noktaya geri getirdi. Yanında bu kez eşi de vardı. Ve güneşin ilk ışıklarıyla birlikte o yığının aslında ne olduğu tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. İnsan bedenine ait kalıntılar, yanmış, parçalanmış ve adeta yok edilmek istenmiş bir ceset. Kısa sürede bölgeye polisler akın etti. Çıplak gözle bile görülebilen korkunç detaylar vardı. Yanmış dokular arasında hala fark edilen bağırsak parçaları, kemikler ve zincirlerle sıkıca bağlanmış uzuvlar. Sağ ayağı kesilmiş, ağzı ise ölüm anında donuk kalmış gibi açık kalmıştı. Sanki ölüm çığlığı havada donmuş ve o anı ölümsüzleştirmişti. Bu yalnızca bir cinayet değil, bir mesajdı. Katil ya da katiller cesedin bulunmasını istiyor gibiydi. Kurbanın kimliği henüz belli değildi ama kısa sürede şüpheler tek bir isme yoğunlaştı. Marilyn Gander. Dostlar, videoyu kısaca bölüyorum. Eğer sizler de bu tarz dedektif vakaları tarzı içerikleri seviyorsanız 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçük bir yorum yazmayı ihmal etmeyin. O halde gelin videomuza devam edelim. 2018 yılının 27 Ocak sabahı. Saatler 06.56'yı gösterirken Albuquerque Polis Departmanı'na endişeli bir adamdan acil çağrı düştü. Telefonda titrek ama kararlı bir ses tonu vardı. "Ben Harry Gander. Kız kardeşim Marilyn'e ulaşamıyorum. Her sabah ve her akşam onu ararım ama bu kez cevap vermiyor. Telefonu günlerdir kapalı. Arabası hala evin önünde. Kapıya bıraktığım not bile dokunulmamış. Bu hiç normal değil. Bir şeyler oldu." Harry Gander, 62 yaşında, hayatı boyunca ailesine bağlı sakin bir adamdı. Kardeşi Marilyn ile arasında özel bir bağ vardı. Eşi ve oğlunu kaybettikten sonra yalnız kalan Marilyn için Harry adeta hayattaki tek güvenceydi. Onun bu kadar endişeli ses tonu polisin dikkate alması gereken ciddi bir işaretti aslında. Çünkü Harry kardeşini herkesten iyi tanıyordu. Marilyn Gander sessiz ve kendi halinde bir kadındı. İnsanlarla çok yakın ilişkiler kurmaz. Günlerini genellikle köpeğiyle geçirir. Küçük çevresi dışında kimseyle uğraşmazdı. İşte tam da bu yüzden ondan haber alınamaması büyük bir kırmızı bayraktı. Çünkü Marilyn kimseye haber vermeden ortadan kaybolacak bir kadın değildi. Polisler Marilyn'in evine yönlendirildi. Harry kapıda onları bekliyordu. Sakin görünmeye çalışsa da gözlerindeki telaş saklanamıyordu. Defalarca zile basmış, defalarca kapıyı çalmış, hatta pencereden bakmaya çalışmış ama içeriden tek bir ses bile gelmemişti. Biraz sonra kapıya Marilyn'in en yakın arkadaşı Nancy Robinson geldi. Nancy, postanede yıllarca birlikte çalıştığı Marilyn'i çok iyi tanıyordu. Birkaç gündür ona ulaşamıyor. Köpeğinin bile evde yalnız kalmasına anlam veremiyordu. Bu Marilyn'in yapacağı bir şey değil diyerek o da endişesini polislere aktardı. Polis evin etrafında dolaştı. Ön kapıda kırık cam yoktu. Zorla girildiğine dair herhangi bir iz yoktu. Ancak arka bahçeye geçtiklerinde her şeyi değiştiren bir ayrıntı dikkatlerini çekti. Evin arka kapısı ardına kadar açıktı. Bu sıradan bir unutkanlık mıydı? Yoksa içeride çok daha korkunç bir şey mi saklıydı? Arka kapının ardına kadar açık olması deneyimli polisler için sıradan bir ayrıntı değildi. Çünkü Marilyn gibi yalnız yaşayan, güvenlik konusunda dikkatli bir kadının evini bu şekilde bırakması neredeyse imkansızdı. Polisler hemen prosedürü uyguladı. Silahlarını ellerinde hazır tutarak içeri girdiler. Ama ev sessizdi. Tek duyulan şey köpeğin arada havlaması ve boş koridorlardan yankılanan adım sesleriydi. İlk bakışta içeride kavga yaşandığını düşündürecek hiçbir iz yoktu. Mobilyalar yerli yerindeydi. Pencereler sağlamdı. Ancak mutfak ve salon arasında dikkat çeken küçük detaylar vardı. Sehpa üzerinde hastane kağıtları, yerde birkaç ilaç kutusu ve koridor duvarında fark edilmesi oldukça zor olan minicik bir kan damlası. İşte bu damla evin içine açılan koca bir kapı gibiydi. Çünkü o kan Marilyn'e mi aitti yoksa bambaşka birine mi? Bir anda tüm ev adeta bir suç mahalline dönüşmüştü. Aramaya devam eden polisler ön kapıda bir başka garip ayrıntıya rastladı. Marilyn'in ev ve araba anahtarı
anahtarları kapının dış tarafındaki kilit üzerinde asılıydı. Bu olağanüstü bir şekilde tuhaftı. Çünkü herkes gibi Mary Lane de evden çıkarken anahtarını yanında taşırdı. Onun gibi dikkatli birinin böyle bir hata yapması polislerin gözünde imkansızdı. Harry bu tabloyu görünce daha da endişelendi. Gözleri dokmuştu. "Kız kardeşim evden böyle çıkmaz. Başına kesin bir şey gelmiş olmalı," dedi. Nancy ise Mary Lane'in köpeğini hatırlattı. Normalde köpeğini tek başına bırakmazdı. Oysa evde hala yalnızdı. Bu Mary Lane'in iradesi dışında kaybolduğunun en güçlü işaretlerinden biriydi. Polisler evin tamamını inceledi ama boğuşma, zorla girme ya da kaçma izine rastlanmadı. Bu da şüpheleri daha da karmaşık bir hale getirdi. Mary Lane ya kendi rızasıyla gitmişti ya da onu çok iyi tanıyan, güven duyduğu biri tarafından kandırılarak evden çıkartılmıştı. Tam bu sırada Nancy önemli bir bilgi verdi. Mary Lane'in hemen yakınında başka bir ev daha vardı. Burası kısa süre önce gelini Elisa Beckett ve torunu Drake tarafından kiralanmıştı. Belki de Mary Lane kaybolmadan önce oraya uğramış olabilirdi. Polislerin yönü artık belliydi. Araştırma Mary Lane'in yakın çevresine kayacaktı. Polisler Nancy'nin işaret ettiği eve yöneldi. Bu ev aslında Mary Lane'in mal varlığının bir parçasıydı. Uzun yıllar boyunca gelini Elisa Beckett ve torunu Drake'e kiralamıştı. Ancak son zamanlarda aralarındaki ilişki bozulmuş, ödenmeyen kiralar ve sürekli bahaneler yüzünden Mary Lane ipleri koparma noktasına getirmişti. Evin içerisinde 3 kişi yaşıyordu. Gelini Elisa Beckett, erkek torunu Drake ve kız torunu Nikki. Polisler eve doğru girdiklerinde ilk fark ettikleri şey şu olmuştu. Evin garaj kapısı açıktı. İçeride taşınma telaşı vardı. Karton kutular, eşyalar ve sürekli girip çıkan insanlar. Bu kaosun ortasında 43 yaşındaki Elisa polisleri karşıladı. Yanında 19 yaşındaki oğlu Drake ve yakın arkadaşı Annie Real vardı. Polisler kayıp ihbarı üzerine geldiklerini açıkladılar. Elisa sakin görünmeye çalışsa da gözleri huzursuzdu. Mary Lane'i en son ne zaman gördüğünü sordular. Elisa telefonunu çıkarıp mesaj kayıtlarını gösterdi. 26 Ocak sabah saat 10.35'te bana mesaj attı. O gün yanımızdaydı, hatta biraz sohbet ettik, dedi. Söylediği şey kulağa mantıklı geliyordu ama büyük bir sorun vardı. O saatlerde Mary Lane'in hala hayatta olduğuna dair başka hiçbir kanıt yoktu. Drake ise umursamaz bir tavırla kenarda duruyordu. Polislerin sorularına kısa ve donuk cevaplar verdi. Sanki kaybolan kişi öz ninesi değilmiş gibi davranıyordu. Ne panik, ne endişe, ne de öfke. Bu soğukkanlılık tecrübeli dedektiflerin dikkatinden kaçmadı. Nancy ise tüm bu tabloya bakınca kalbinde bir şüphe büyüyordu. Çünkü Mary Lane'in Elisa'ya olan sabrı çoktan tükenmişti. Defalarca kirasını ödemeyen, evi kötü halde bırakan Elisa ile aralarında tartışmalar yaşandığı biliniyordu. Mary Lane en son Elisa'ya açıkça "ya kira öde ya da çık git" demişti. İşte bu sözler büyük bir çatışmanın fitilini ateşlemiş olabilirdi. Polisler evi gezmek için izin istedi. Elisa gönüllü bir şekilde "tabii, buyurun" dedi. İlk bakışta olağan dışı hiçbir şey yoktu ama dedektiflerin aklına takılan asıl soru şuydu: eğer Mary Lane gerçekten de en son burada görülmüşse, o halde ondan sonra nereye gitmişti? İşte tam da bu noktada araştırmanın yönü keskin bir şekilde değişti. Çünkü kısa süre sonra çöl yolunda yanmış halde bulunan bedenin kimliği belirlenecekti. Ocak ayının dondurucu bir gecesinde Rio Rancho'nun ıssız yollarından birinde garip bir duman yükseldi. Önce kimse önemsemedi. Çölde yanan ateş çoğu zaman bir çöp yığınının kundaklanmasından ibaretti. Ama o sabah olduğunda bir çift aynı noktadan geçerken o korkunç manzarayla yüz yüze geldi. Küçük bir çöp yığını değil, yanmış bir insan bedeniydi bu. Yanına zincirlerle sarılmış kollar ve bacaklar hala belli oluyordu. Sağ ayağı kesilmişti ve en korkuncu, yüzündeki kaslar ölüm anında donup kalmış gibiydi. Adeta son nefesinde çığlık atarken yakalanmış. O çığlık sonsuzluğa kazınmıştı. Saatler 11.42'yi gösterdiğinde acil çağrı merkezine panikle bir ihbar düştü. Burada bir beden var. Yanmış. Bağırsaklar, kemikler görünüyor. Biri bunu burada özellikle bırakmış olmalı. Polis bölgeyi hemen kordona aldı. Bu sıradan bir cinayet değil, bir gözdağı gibiydi. Ceset neredeyse kimliksiz hale getirilmişti ama yanıtların arasında hala bazı detaylar kalmıştı. Dişler kemik yapısı gibi. Kısa süre içinde gelen ilk ipucu Mary Lane'in en yakın dostu Nancy'den geldi. Haberleri duyunca hemen polisi aradı. "O ceset belki de Mary Lane olabilir. Günlerdir ulaşamıyoruz ona,"
dedi. Polisler diş kayıtlarını inceledi. Çok geçmeden yanık bedene ait kimlik doğrulanmıştı. Marilyn Gander. Ertesi gün bu acı haber kardeşi Harry'ye verildi. Dedektifler onun evine gidip yüz yüze söylediler. Harry, o Rio Rancho'da bulunan yanmış beden maalesef Marilyn'e ait. Harry bir anda dizlerinin bağı çözülmüş gibi sandalyeye oturdu. Sesi titriyordu. Gözyaşları engellenemez bir şekilde yanaklarından süzülüyordu. O benim tek kardeşimdi. O benim canımdı. Artık onun sesini bir daha asla duyamayacağım. Harry'nin bu sözleri sadece bir abinin acısını değil, aynı zamanda bir adalet çağrısını da içeriyordu. Çünkü Marilyn kimseye zarar vermeyen, sessiz ve kendi dünyasına yaşayan bir kadındı. Böyle vahşice öldürülmesi akıl alır gibi değildi. Polis artık kesin bir gerçeğin farkındaydı. Bu sıradan bir kaybolma değil, soğukkanlı bir cinayetti ve en önemlisi izler dönüp dolaşıp Marilyn'in en yakınındaki insanlara yani ailesine işaret ediyordu. Marilyn'in yanmış bedeninin bulunmasıyla birlikte dosya artık bir cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Polisler ilk olarak yakın çevresine odaklandı çünkü evinde zorla girme izi yoktu. Anahtarlar kapının üzerinde kalmıştı ve Marilyn gibi tedbirli bir kadının evden isteyerek çıkması mümkün görünmüyordu. Bu tablo tek bir ihtimali güçlendiriyordu. Katil Marilyn'in güvendiği biriydi. Gelin Elisa Beckett, polise ilk ifadesinde Marilyn'in en son 26 Ocak sabahı yanlarında olduğunu, kendisine mesaj attığını söylemişti. Hatta o gün biraz sohbet ettik sonra gitti diyerek işin normal seyrinde olduğunu iddia etmişti. Ancak polisin elindeki bilgilerle bu tarih uyuşmuyordu. Çünkü Marilyn o saatlerden sonra telefonunu hiç açmamış ve bir daha asla kimseyle iletişim kurmamıştı. Üstelik Elisa evden çıktığını söylüyordu ama gerçekte durum farklıydı. Marilyn onu kirayı ödemediği için resmen evden atmıştı. Bu ayrıntıyı polise ilk başta gizlemişti, yani Elisa gerçeği olduğundan daha masum göstermeye çalışıyordu. Polisler torun Drake ile görüştüklerinde ise çok daha ilginç bir tabloyla karşılaştılar. Henüz 19 yaşındaydı ama tavırları sanki bambaşka bir dünyadanmış gibiydi. Büyükannesinin ölüm haberini duyduğunda tek söylediği şey şu oldu: "Üzgünüm ama onu pek de tanımıyorum." Ne bir gözyaşı, ne öfke, ne de şok. Dedektifler bu kayıtsız tavrın arkasında ya büyük bir soğukkanlılık ya da karanlık bir sır olduğunu düşünmeye başladılar. Olayda üçüncü bir isim daha vardı. Elisa'nın yakın arkadaşı Annie Real. Taşınma sırasında Elisa'nın yanında görülen Annie, polisle konuşurken Marilyn'i neredeyse hiç tanımıyormuş gibi davrandı. Oysa Nancy, Marilyn'in taşınma sırasında onlara uğradığını söylemişti. İlerleyen dönemlerde sürpriz bir tanık daha ortaya çıkacaktı. Tahmin edersiniz ki bu kişi Nicky olacaktı. Tüm bu şüphelerin arasında polis kritik bir bulguya ulaştı. Elisa'nın yaşadığı evde giriş koridorunun yakınında küçük bir kan damlası bulundu. İlk bakışta önemsiz gibi görünse de bu damla evin bir cinayet mahalli olabileceğini düşündürüyordu. Hatırlarsınız ki benzer bir kan damlası Marilyn'in evinde de bulunmuştu. Peki neden? Soruşturma ilerledikçe cevaplar kendiliğinden şekillenmeye başlayacaktı. Marilyn, Elisa'yı kirayı ödemediği için evden atmıştı. Bu karar Elisa ve oğlu Drake'in hayatını alt üst etmişti. Gidecek yerleri yoktu. İşte öfke, çaresizlik ve intikam duygusu bir araya gelerek akıl almaz bir planın kapısını aralamıştı. Polis artık emindi, Marilyn en yakınındakilerinin kurbanı olmuştu. Ama asıl sorulması gereken soru şuydu: bu cinayeti kim planladı? Kim uyguladı ve kim sadece izledi? Polis şüpheleri yeterince topladıktan sonra Elisa, oğlu Drake ve arkadaşı Annie'yi gözaltına aldı. Artık sorgu odalarında masaya yatırılan tek bir şey vardı: Marilyn Gander'ın nasıl öldürüldüğü. Drake sorguya alındığında ilk başta donuk tavırlarını sürdürdü. Dedektif yüzüne karşı soğukkanlılıkla şunu söyledi: "Seni büyükannenin cinayetiyle suçluyoruz." Drake'in tepkisi beklenenden çok farklıydı. Ne panikledi ne öfkelendi. Sadece omuz silkerek dudaklarından şu sözler döküldü: "Büyükannem benden defalarca ölmesini istedi. Hem ayıkken hem sarhoşken. Ben yaşlandım. Bana yardım et ve beni öldür," dedi. Bu ifade üzerine dedektifler adeta buz kesti. Çünkü bu hem bir itiraf hem de bir bahaneydi. Gerçekten Marilyn böyle bir şey söylemiş miydi? Yoksa Drake işlediği suçu aklamak için mi bu hikayeyi uyduruyordu? Drake daha fazla ayrıntıya girmeden avukat istedi. Ama söyledikleri dosyanın seyrini tamamen değiştirmişti. Gözaltındaki Elisa ise ilk bakışta masum görünmeye çalıştı. Ama sorgu ilerledikçe yüzündeki maske düştü. Kendi ifadesiyle öfkesine yenilmişti. "O gün Marilyn eve geldi. Sürekli bizi azarladı.
azarlıyordu. Tartıştık. Çok öfkelendim. Sonra Annie'yi içeride gördüm. Elinde bir bıçak vardı. Kanlıydı. Ne yaptığını sordum ama cevap vermedi. Elisa kendi rolünü küçültüyor, suçu Annie'ye yönlendiriyordu. Ancak sözleri tutarsızdı. Çünkü kan damlaları, tanık ifadeleri ve en önemlisi Elisa'nın kontrolcü tavırları işin içinde çok daha büyük bir payı olduğunu gösteriyordu. Son noktayı koyan kişi ise Annie oldu. Sorgu sırasında duvarları delip geçen soğukkanlı cümlelerle her şeyi anlattı. O gün hepimiz Elisa'nın odasında uyuşturucu kullanıyorduk. Elisa daha önce de Marileigh'ini öldürmekten bahsederdi. Ama ben şaka sanırdım. Sonra Marileigh geldi. Evden çıkmamızı söyledi. Elisa bize baktı. Kafasını salladı. İşte o an her şey başladı. Ben arkadan Marileigh'nin boynuna atladım. Drake geldi, ipi çekti. Sonra Drake bıçağı aldı. Defalarca sapladı. Marileigh'in yere yıldı. İşte bu sözler cinayetin bir anlık öfke değil, önceden planlanmış bir suikast olduğunu ortaya koyuyordu. Annie devamında cesedin nasıl ortadan kaldırıldığını da itiraf etti. Onu bir çarşafa sardık. Marileigh'in arabasının anahtarını aldık. Cesedi kamyonete yükledik. Sonra ıssız bir yola gittik. Elisa üstüne benzin döktü ve ateşe verdi. Alevler yükselirken Marileigh'in bedeni cayır cayır yanıyordu. Aslında verilen bu ifadeler her şeyi ne kadar ortaya çıkarsa da yine de sürpriz bir tanık vardı. Drake'in kız kardeşi Nikki korkudan susmayı bırakıp konuştu. O gece bizzat olayın parçası olmaya zorlandığını anlattı. Elisa bana bıçak ve silah gösterdi. Yardım etmezsen seni de öldürürüz dedi. Marileigh'ini yerde kanlar içinde gördüm. Sonra hep birlikte cesedi kamyonete koyduk. Yola çıktık. O ateşi, o kokuyu hala unutamıyorum. Nikki'nin ifadesi yaşanan tüm bu olayları doğrulamıştı. Yani aslında sürecin başından itibaren Nikki de tüm olayları biliyordu. Artık bütün taşlar yerine oturmuştu. Marileigh'in kendi ailesi tarafından planlı bir şekilde öldürülmüş. Ardından cesedi yakılarak yok edilmeye çalışılmıştı. Cinayetin tüm korkunç detayları ortaya saçıldıktan sonra sıra mahkemeye gelmişti. New Mexico eyaletinde 2018 yılının yazından itibaren başlayan yargı süreci aylarca sürdü. Sanıklar Elisa Beckett, oğlu Drake, kızı Nikki ve aile dostu Annie Real'dı. Savcılık iddiası ise netti. Marileigh'in Gendert evinden çıkarılma tartışmasının ardından planlı bir şekilde öldürülmüş. Cinayetin ardından cesedi çarşafa sarılarak bir kamyonete konulmuş. Issız bir araziye götürülerek üzerine benzin dökülmüş ve yakılmıştı. Savcı duruşmada Annie'nin itirafını ve Nikki'nin tanıklığını güçlü deliller olarak sundu. Ayrıca olay yeri incelemelerinde bulunan kan izleri, güvenlik kameraları ve araçta tespit edilen Marileigh'in eşyaları da suçun inkar edilemez kanıtlarıydı. Duruşmalar boyunca Elisa zaman zaman gözyaşı dökse de savcıların sorularına tutarsız cevaplar verdi. En başta suçu Annie'ye yıkmaya çalıştı. Ardından ben sadece kızgındım, öldürmek istememiştim dedi. Ancak deliller onun cinayet sürecinin hem tetikleyicisi hem de planlayıcısı olduğunu ortaya koyuyordu. Drake büyükannesinin kendisinden ölmesini istediğini söyleyerek kendini savunmaya çalıştı. Ama mahkeme bu iddiayı kanıtlayacak hiçbir bulgu bulamadı. Hakim kendi büyükannesini koruyacağına ona en büyük ihaneti yaptın diyerek genç sanığın soğuk tavırlarını sert bir dille eleştirdi. Annie Real ise suçunu kabul etti ve olayın nasıl planlandığını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Bu sayede hem indirim aldı hem de Elisa ile Drake'in suç ortaklığını kesinleştirmiş oldu. Tarihler 3 Ekim 2019 yılını gösterdiğinde mahkeme kararını açıklamıştı. Elisa Beckett, 2. derece cinayetten 30 yıl hapis. Drake, 2. derece cinayet ve suç ortaklığından 26 yıl hapis. Annie Real, işbirliği ve itiraf nedeniyle 12 yıl hapis. Nikki ise herhangi bir ceza almamıştı. Hakim kararı açıklarken şu sözleri kayıtlara geçti. Bu dava aile bağlantılarının nasıl nefret ve öfke tarafından yok edilebileceğini gösteriyor. Marileigh'in Gendert, güven duyduğu insanlar tarafından en acımasız şekilde öldürüldü. Bu mahkeme adaletin sesi olarak onun için konuşuyor. Duruşma sonunda söz hakkı olan Harry Gendert gözyaşları içinde şu cümleleri kurdu. Marileigh'in sadece benim kardeşim değildi. Hayatımın dayanağıydı. Onu bu dünyadan koparanlar, kanımdan bile sayılan insanlardı. Bunu hiçbir zaman affetmeyeceğim ama en azından artık adalet yerini buldu. Mahkemedeki herkes bu sözlerle birlikte trajedinin aslında bir insan hayatından daha fazlasını götürdüğünü fark etti. Bir aile tamamen yok olmuştur.
Marilyn Gendert'ın hikayesi, gerçek suç dosyalarının neden bu kadar sarsıcı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Çünkü burada kurban ve fail birbirine yabancı insanlar değil, aynı sofrada yemek yiyen, aynı çatı altında yaşayan kişilerdi. İhanet en derinden gelen bir darbeydi. Bugün hala Rio Rancho yollarından geçenler o geceki alevlerin izini görmese bile kokusunu hatırlıyor. O ateş sadece Marilyn'in bedenini değil, bir ailenin tüm bağlarını da kül etti ve geriye tek bir şey kaldı. Asla unutulmaması gereken bir ders. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.